Herkese merhaba. Ben Harika Bircan. Bu video serisinde yaptığım regresyon seanslarında karşılaştığım fenomenleri, açığa çıkan ilginç durumları ve yaşanan şifalanmaları sizlerle paylaşıyorum. Bu paylaşımlarda benim için önemli olan yaptığım çalışmaların sorunların çözümünde nasıl bir rol oynadığını örnekler üzerinden sizlere aktarmak. Evet sevgili dostlar, bugün yine hayli ilginç bir seansın görüntüleri ve hikayesiyle karşınızdayım. Danışanım bir hanımefendi. Kendisiyle seans yolculuğumuz 4 yıl önce başladı. Bu süre içerisinde doğrusu yaptığımız her seans bir fenomendi ama bu seansı bambaşkaydı. Çalışmak istemesinin nedeni otoriteye duyduğu şiddetli öfkeydi. Ama beklenmedik bir deneyime gitti. Neden beklenmedik dediğimi az sonra izleyip göreceksiniz. Seansın başında ayakları buz gibi oldu. Başında yoğun bir basınç. Kendini sabahın erken vakitlerinde bir deniz kıyısında gördü. Henüz güneş doğmamıştı. Bir şey bekliyorum, denizden gelecek bir şey bekliyorum dedi. Sonra bir gemi geldi. Bir sandık verildi ve içinde koni şeklinde bir şey vardı. Belki de bir medeniyetin sonunu getirecek şeydi o. Sonra neler olduğunu, neler yaşandığını gelin hep birlikte izleyelim. Vücudun şu an nasıl bir reaksiyon veriyor? Ürperiyor. Dalga dalga ürperiyorum şu anda. Üşüyünce böyle hani bir hafif batma gibi şeyler olur ya böyle ürperdikçe. Evet. Aynı öyle. Aynı öyle. Evet. Baştan aşağı, yukarıdan başlıyor, dalga halinde aşağı doğru gidiyor. Sanki bir elektrik yayılıyor gibi. Aha, evet evet. Öfke. Öfke var. Öfke. Hadi bakalım o öfkenin kime neye olduğunu bulalım. Burası neresi? Nasıl bir yer? Büyük binalar da var, yeşillikler de var, ağaçlar da var. Ben bunu anlatamıyorum. Şehri yok edecekler. Kim? Hangi şehir burası? Atlantis. Atlantis. Kimler yapacak bunu? Çalışanlar. Biz orada bir çalışma ekibi gibi, çalışma ekibiyiz. Hani bilim adamı gibiyiz. Şey için çalışıyoruz. Evet. Ya öyle olduğumu hissediyorum. Yani çalıştığım yeri göremiyorum. Hı hı. Ama yanlış yapıyorlar. Hissettiğim şey o yanlış. Bu kayıp kıta Atlantis mi? Evet. Şu an kendini orada mı hissediyorsun? Evet. Ben galiba Atlantis'in sonunu getiren ekibin içindeyim. Ama ben böyle olsa isterdim. Her şey mahvoldu. Bu yıkım nasıl gerçekleşti? O kristal yüzünden. Kristal. Onun yüzünden Allah'ın enerjisi fazla geldi. Peki bu kristal nasıl bir şey? Dünya dışı bir şey mi? Bir maden mi? Bir oluşum mu? Ne bu? Onu bilmiyorum. Olabilir. Gitti. Gitti. Her şey gitti. Benim başına gitti. Sen ne yapmaya çalışıyordun orada da? Onlara anlatamadın bunu. Ben o kristalin gereksiz olduğunu biliyordum. Onu fazla geldiğini biliyordum. Fazla geldi. Sürekli bunu söylüyorsun. O kristal fazla geldi. Enerjisi fazla geldi. O kristallerden enerji sağlanıyor. Ona gerek yoktu. Ona gerek yoktu. Peki birileri o kristalin enerjisinden faydalanmaya mı çalıştılar? Evet, açgözlüler. Açgözlüler çünkü. Peki bu kristal neye sebep oldu da
Atlantis şehri yok oldu. Herhalde enerjisiyle tepkime yarattı. Yıkıldı, her şey patladı. Her şey patladı. Ne hissediyorsun kulağında? Pırpır sesi arada sırada gelip gidiyor. Pırpır sesi. O patladı. Patlamadan kaynaklı mı acaba? Yoğun bir ses mi? Ne, bir şeye benzetmek istesem bu ne olurdu? İşte sanki orada bir Yusufçuk uçuyor gibi, bir kelebek var kulağın içinde. Uçuyor, onun kanat sesini duyuyorum. Küçük bir kanatçık Pırpır mı? pırpır. Evet. Pırpır, kulağın içinde pırpır 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 pırpır. Evet. Tabii tok bir ses yani. Tamam. Orada neyi başaramadın? Bu nasıl bir yıkım? Nasıl bir şey yaşandı? Kim o başkaları? Reptilyanlar. Sürüngenimsi ırk. Evet. Onlar karanlık tarafta. Onlar da onun etkisi altında. Açgözlülüklerin sebebi o. Aa, Biz öyle değildik normalde. dünya dışı bu ırkın etkisi altında mı gerçekleşti bu yıkım? Tamam. Tamam. Peki sen bu yıkımdan kendini kurtarabildin mi? Ya şehir galiba tam olarak yok olmuyor. Hani çok büyük bir patlama oluyor ama hani şehrin tamamı yok olmuyor. Galiba o yok oluş değil. Aha. Ben oradan ayrılıyorum. Ama yok edecekler zaten. Onu yapacaklar yani. Hmm. Açgözlülüklerinden. Doymuyorlar yani. Doymuyorlar. Doymuyorlar. Peki buradaki kızgınlık ve öfke kime? Bak bakalım. Onların etkisi altına giren gerizekalıları Evet. ve bunu engelleyemediğim için kendimi. Kendine. Ama onlara daha çok. Aptal gibi onların etkisi altına girdiler çünkü. Hani göremiyorlar ya. Hipnotize olmuş gibiler. Reptilyan ırkı ne istiyor? Onlar bütün evreni kontrol altına almak istiyor. Onların yok. Onlar gittikleri yerlere her zaman kontrol altına alan bir ırk. Evet. İstilacı bir ırk. Sence şu an nerelerde olabilirler? Nerelerde yaşıyor olabilirler? Onlar teknolojinin olduğu her yerdeler. Her yerde. CERN'de yapılan deney onların. Hani bizim bilim adamlarının falan değil, onların. Görebiliyor musun onları hiç? Kertenkele gibi onlar ya. Büyük kertenkele gibiler. Aha. Yarım yalak var. Onların etkisi var. Onlar hani sizin zihninizin içine girip sizi kontrol edebiliyorlar. Ben o yüzden onları görmek istemiyorum. Aha. Yani sizi çok kolay manipüle edebilirler. Bu manipülasyona son vermek istiyorsan, senin zihnini ele geçirmelerinden korkmaktan vazgeçmelisin. Çünkü buldukları en ufak bir açığında ve boşluğunda, en ufak bir zayıflığında bunu yapabilecekler. Kaçtığın bu istilacı otoriteyle yüzleşmelisin. Korkunun üzerine git. Bu sefer ben de seninleyim, yardım ediyorum sana. Kızgınlığınla, öfkenle de yüzleş. Yapamadım çünkü benden daha güçlüler ve çoktular. Ben haklıydım ama onlar çoktular. Beni dinlemediğiniz için bu haldeyiz. O yedek olarak tutulabilirdi o. Evet, o kristali kötü anlamda kullandılar. Evet, çünkü kötüler. Kötüler. Çünkü gerizekalı. Çünkü tek düşündükleri kendileri. Böyle kaldı, açamıyorum ellerimi. Kaldı öfkeden. Aslında karşında çok güçlü zannettiklerin çok ezikler. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü sadece gizlenerek yaşayabiliyorlar, gizlenerek var olabiliyorlar. Evet. Perdenin arkasından iş çeviriyorlar.
Yeterince güçlü olsalardı, iyi olsalardı, sahnenin önünde olurlardı, arkasında değil. Mahlukatlar, çirkinler. Çirkinlikleri yüzlerine vurmuş pislikler. Karşıma çıkıyorlar ya, sürekli karşıma çıkıyorlar. Sürekli karşıma çıkıyorlar. Kurtulamıyorum onlardan ya. Bir şey neden sürekli karşına çıkar? Aşamıyorum onları. Neden? Aşamıyorum onları, aşmak için gücüm yetmiyor. Ben tek başıma bir şey yapamam. Yaparsın. Bir şey neden senin karşına sürekli çıkar biliyor musun? Kaçtığın için. Bu borcu kapatırsan bir daha o senin karşına gelemez. Bir daha seni kovalayamaz. Bana kendimi çok güçsüz hissettiriyorlar. Hiçbir şey etkim yokmuş gibi hissediyorum ben. Oysa senin peşine düşmelerinin sebebi bu. Sen onlar için çok güçlüsün. Beni bu bedene hapsettiler. Sığınamıyorum oradan. Belki de hepimizin senin mücadelene ihtiyacı var. Ben kendimi çok önemli hissetmiyorum ki. Kendimi hep yetersiz görüyorum. Senin peşini bırakmıyorlarsa seni çok güçlü görüyorlar. Hiçbir şey başaramadım. Başaramadım. Bu senin suçun değildi. Başaramadım, yapamadım. Sen üstüne düşen misyonu gerçekleştirdin mi? Uyardın mı? Önlemeye çalıştın mı? Yaptın mı bunları? Yaptım ama dinlemiyorlar ki. Yapamadım işte. Dinlememek onların sorumluluğu, senin değil. Dinletmeliydim. Onlara konuşacak bir yol bulmalıydım. İlla bu dünya olmak zorunda mı? İlla Türkiye olmak zorunda mı? Evet. Neden gelmişsin? Neden seçmişsin? Öyle olması gerektiği için. Çünkü sen ışığın tarafındasın. Karanlık tarafta değilsin. Işık tarafındasın. Işığın elçisi, ışığın işçisisin sen. Ben şu an şeyi idrak ediyorum. Hani fiziken bir şey yapamıyor olsam da aslında hani enerjim çevredeki birkaç kişiyi etkilese o bile yeter. Evet, çünkü o kişiler de başkalarını etkileyecekler. Yani Senin her etkilediğin kişi 2 kişiyi etkilese, düşün bakalım. O etkilenenler de 2 kişiyi etkilese. evet. Sen aslında ne kadar güçlü olduğunu buradan hesaplayabilirsin, değil mi? Çıktı. Oh, çok güzel. Peki bedenine bak bakalım şimdi. Özellikle hazmedemediğin sindirim sistemin, miden, bağırsakların, karın bölgen nasıl o alan? Şu an orada bir rahatlama var. Var. Ama en büyük rahatlama kendimde var. Ben çünkü böyle bir 10 gündür hani bir an önce ölsem de bu dünyadan kurtulsam, gitsem, hani bu dünyada durmak istemiyorum artık, bir an önce gitmeliyim buradan Evet, diye düşünüyordum. evet. Bir şeyler seni itekliyordu sürekli. Evet. Hani olsa böyle hani acısız bir ölüm şekli olsam hani öleceğim de ondan da korkuyorum. Onu da yapamıyorum. Tövbe Hani estağfurullah. diyorum ben ne olur uykumda öleyim falan, böyle bu şekildeydim. Senin bize dirin lazım. Canlı olduğun halin bize daha fazla hizmet edecek. Şimdi o düşünceyi nasıl buluyorsun? Ya şu an komik geliyor. Hani zaten yapamazmışım da. Evet. O sadece bıkkınlıkla söylediğim bir şey. Hani zaten onu yapamazdım yani. Evet. Hani buradaki görev tamamlamadan Evet. olmaz. Lütfen bu kontratı tek taraflı iptal etmeye kalkma. Zaten buna hakkımız Olmaz. yok. Evet. Hakkımız yok. Sen zaten yani belki de sırada bekleyen, bedenlenmek için, buraya deneyim yaşamak için gelen ruhlardan, şanslılarındansın.
Biz hepimiz Ya ben öyleyiz. kendi seçerek gelenlerdenim aslında. Evet. Ben kendim hani bilerek, isteyerek, hani görev bilinciyle geldim. Bak çok önemli bir yüzleşmeydi bu. Çok güzeldi. Aynen. Atlantis'e de boşuna çekilmiyormuşum ben. Neden gidiyormuşsun? Hep Atlantis falan merak ediyordum. En son oturmuştu ama şeyleri. Yani o bilgiler oturmuştu kafamda. Şimdi onu da teyit etmiş oldum. Neden? Hani o araştırmalarda falan şey söyleniyordu. Hani Atlantis'in kendi sonunu kendi getirdiği. Aa, Hep o evet. söyleniyordu. Evet, Evet. evet. Ve şu an hani onun kalıntılarının da bu Bermuda Şeytan Üçgeni'nin o altında, orada o enerji kalıntıları orada var. Oradan orası çekiyor sürekli. Yani hani ara ara oradan portallar açıyor. Portallar açmasa da o gemileri dibe çekiyor. Evet. O enerji aletleri orada var yani hala. Müthiş bir enerji girdabı olduğu söylenir değil mi o alanda? Evet, evet, var. Onların hepsi orada hala. Ya onları hep saklıyorlar zaten ya. O reptilin ırkı, onlar hala görev başında olduğu için Evet. onlar hala görev başında zaten. Görevli ruh, aramıza hoş geldin. Sana ihtiyacımız var. Evet sevgili dostlar, yaptığım bazı seanslar o kadar ilginç bağlantıları açığa çıkarır ki çalışma sonrası hararetli bir araştırmaya girerim. İşte bu seans da onlardan birisi oldu. Kayıp kıta Atlantis'in peşine düştüm. Danışanımın verdiği ilginç detaylar dikkatimi çekmişti. Koni şeklindeki kristaller gibi. İtiraf etmek gerekirse bu çalışmalardaki en şüpheci kişi benimdir. Bana anlatılan hikayeye belli bir mesafede durur, gelen parçalar arasındaki tutarlılığa dikkat kesilirim. Eğer kişi oradaymış gibi, oymuş gibi reaksiyonlar veriyorsa, gerçekten o deneyimi yaşıyor, bilinçaltı kendi gerçekliğini gösteriyor demektir. Seanstan sonra yaptığım araştırmalarda beni gerçekten etkileyen bir bağlantıya ulaştım. O da Atlantis ve yüksek enerji üreten kristaller. Hatırlayın, danışanıma sandık içinde kristaller verilmişti ve denizden gelmişti. Çünkü Atlantis denizci bir medeniyetti. Binlerce yıldır insanlar bu kayıp medeniyetin izlerini arayıp duruyorlar. Çok fazla teori ve kafa karıştırıcı doküman var. Ama ben işi sadeleştirmekten yanayım. O yüzden atalarımızın deyişiyle diyorum ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnsanlığın kolektif bilincinde böylesi yüksek bir medeniyetin bilgisi var ki bu konu hiç kapanamıyor. Atlantis'in varlığıyla ilgili güçlü bir saptama 19. yüzyılda yaşamış şifacı Edgar Cayce'den geliyor. Aynı zamanda inanılmaz kehanetleriyle ünlü bir trans medyumu. Girdiği derin transta Atlantis'le ilgili çarpıcı bilgiler veriyor. Çok yüksek teknolojili, ileri seviyede bir medeniyet olduğunu, denizaltılar, manyetik uçaklar, kristallerden elde edilen bir elektrik gücüne sahip olduklarını belirtiyor. Milattan önce 10 binli yıllarda küresel boyuttaki bir felaketin yaklaştığını anladıklarında medeniyete ait kadim bilgileri Mısır'a götürdüklerini ve Sfenks'in altına sakladıklarını söylüyor. Kayıtlar Odası dediği bu yeraltı kütüphanesinde Atlantis'in enerji kristali olan Tuai taşının ve medeniyete ait fizik, kimya, matematik, astronomi gibi alanlardaki çok değerli bilgilerin tutulduğunu belirtiyor. Hem de tam olarak yerini göstererek. Buranın ana girişinin Sfenks'in pençeleri altında kaldığını ve inanılmaz tünel ağlarıyla kaplı olduğunu söylüyor. 1987 senesinde kehanetler Japon araştırmacılar tarafından doğrulanıyor. Gittiğimiz yerin boş bir teori olmadığı da onaylanmış oluyor bir bakıma. Pençelerin altında bir ana giriş keşfediliyor. Sonra tünel ağları ve büyük bir oda bulunuyor. Bu tünelin Keops piramidine bağlantıları açığa çıkıyor ve derken Mısır hükümeti araştırmaya son veriyor. Birileri insanlığın bir şeyleri bilmesinden niye bu kadar korkuyor acaba? Neyse, o bu videonun konusu değil. Meraklıları araştırabilirler. Biz seansa dönersek eğer, danışanım bu seanstan sonra şiddetli bir iyileşme fazına giriyor. Nedir iyileşme fazı?
Seansta deşarj ettiğimiz toksik duyguların beyin tarafından bedenden boşaltılmasıdır. Yani seans sonrası kötüleşme varsa bilin ki iyileşme vardır. Şimdi neler olduğunu bize bizzat kendisi anlatacak. Merhaba, ben Harika Hanım'la 4 yıldır çalışıyorum. Beraber benim hayatımda engel olarak gördüğüm, kısır döngü diyebileceğim birçok problemi çözdük. Bu seansta da konumuz öfkeydi. Benim otoriteye karşı olan öfkem ya da kendini hani bir konuda uzman olmadıkları halde otorite olarak gören insanlara karşı çok büyük bir öfkem vardı. Çünkü biliyorsunuz bu tarz insanlar sizin tavsiyelerinizi çok dikkate almazlar. Kendi bildiklerini yaparlar genelde. Hani normal bir insan buna 3 şiddetinde öfkeleniyorsa ben 7 şiddetinde öfkeleniyordum. Bana zarar veriyordu bu. Seans sırasında da zaten bu öfkeyi ve başaramamanın verdiği suçluluk duygusunu yoğun bir şekilde yaşadım. Seansa başladığımızda ben ilk kendimi sahilde görüyorum. İşte gemiyle gelen sandığı açıp içinden o enerji kristalini aldıktan sonra yönümü şehre çevirince o zaman oranın Atlantis olduğu hissiyatı geldi bana. Hani normalde de hani Atlantis'le ilgili şeyler biliyorum ama hani kendimin orada yaşamış olabileceği hiç aklımın ucundan dahi geçmezdi. Şaşırtıcıydı. Yani şehrin görünümü hani yüksek binalar vardı ama bizim bildiğimiz gökdelen tarzı yüksek binalar değil. Etrafı duvarla çevriliydi. Bir de çok büyük bir giriş kapısı vardı. Zaten duvar da çok yüksekti. Seanstan sonra da ilk bir hafta çok güzeldi. Çok rahatlamıştım. Çünkü senelerdir birikmiş olan öfke vücudumdan atılmıştı. Ve hani bu öfke vücuttan atılınca hani sindirim sistemi de düzeldi ve ben kendiliğinden 2 kilo verdim. Hiçbir şey yapmadığım halde. Ama 2 hafta sonra bayağı bir hasta oldum. Hani 2 gün boyunca uyudum. Çok büyük bir halsizliğim vardı. Yerimden kalkamıyordum. Sadece işte yemek yemek için ve ilaç almak için yataktan kalkıyordum. Geriye kalan süreçte sürekli uyuyordum. Bademciğim şişmişti. Deli gibi öksürüyordum. Öksürdükçe işte boğazım tahriş oldu. Bademciğim daha da arttı. Artık hani nefes alırken boğazım acımaya başladı. Çok katlanılamaz bir hale geldi hastalığım. Hani grip olduğumu düşünüyordum. Meğer bunlar ruhsal dönüşüm sancılarıymış. Bunu da bana Harika Hanım söyledi. Benim sürecim bu şekildeydi. Sonrasında da ruhsal olarak kendimde fark ettim. Ben zaten hani bu konulara meraklı olduğum için hani iyi kötü bir farkındalığım vardı ama vizyonum daha da genişledi. Enerjetik olarak daha da genişledim. Bunu söyleyebilirim. Olaylara bakış açım değişti. Hani insanları böyle biraz daha kabullenişe geçtim. Hani oldukları gibi kabul etmeye başladım. Hani çok sinirlenmiyordum artık. Böyle bir katkısı oldu bana. Söyleyebileceklerim bu şekilde seansla ilgili. Çok rahatladım. Aşırı derecede rahatladım. Evet sevgili dostlar, öncelikle bu seansı sizlerle paylaşmama izin verdiği ve elinden gelen katkıyı ardına koymadığı için danışanıma teşekkür ediyorum. Genişleyen bilinç ve algısıyla yeni farkındalıklarıyla şifalar diliyorum. Evet bu haftada benden bu kadar. Yeni bir serüvende görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her şey rast gitsin, denk gelsin daima. Hoşça kalın.